Aha mıhladım gemiyi, tam da karaya oturttum. Zaferin büyüklüğü sebebiyle İngilizler tarafından Türklere unutturulmaya çalışılan Kutül-Amare Zaferi nasıl gerçekleşti? Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesi Britanya İmparatorluğu'nun stratejik hesaplarının merkezinde yer alıyordu. Hindistan'ın güvenliğini sağlamak, Abadan'daki kritik petrol rezervlerini Osmanlı ve Alman tehdidinden korumak ve Alman nüfuzunu Orta Doğu'dan kırmak seferin ana hedeflerindendi. Seviyorum bu para kaynağı eğlenceli siyah sıvıları ya. İnşallah kaptırmayız. General Charles Townsend'ın komutasındaki İngiliz Hint 6. Tümeni Bağdat'ın hemen güneyinde gerçekleşen Selman-ı Pak Muharebesi'nde yaşadığı başarısızlık ile Bağdat'ı ele geçirme hedefini terk etmek zorunda kalarak geri çekilmeye başladı. Geri döneceğim, geri döneceğim. 3 Aralık 1915'te Selman-ı Pak'tan çekilen Britanya kuvvetleri Kut kasabasında pozisyon tutmayı ve savunmayı tercih etti. Şuraya bir kuralım bakayım. Rahatınıza bakın ya. Osmanlı İmparatorluğu Kutül-Amare'yi kuşattı. Nurettin Paşa tarafından şehre hem saldırılar düzenleniyor hem de Townsend'a teslim olması için mektuplar gönderiliyordu. Fakat Townsend bu teslim olma çağrısını reddediyordu. Hadi daha ne zaman teslim olacaksın? İşimiz gücümüz var birader. Biz buraya koyulduk Nurettin. Vallahi hiç rahatımı bozamam he. Bununla birlikte Nurettin Paşa'nın taarruzları da etkisiz kalıyordu. Kuşatma sırasında komuta kademesi değişmesiyle gelen Alman Mareşal Goltz Paşa kuşatma stratejisini belirleyen kilit isimdi. Nurettin Paşa, Goltz Paşa'ya Kut'a doğrudan saldırmak istediğini bildirdiğinde Goltz Paşa, iyi tahkim edilmiş Kut'a saldıracak yeterli asker ve teçhizatın olmadığını, bu nedenle garnizonu çevirerek onları açlık ve susuzluğa mahkum etmenin gerektiğini bildirdi. Saldıralım abi. Adamların sayıları, ekipmanları görmüyor mu? Neyle saldıracaksın Nurettin? Biraz kafayı çalıştır. Saldıralım abi. Oğlum sen beni dinliyor musun? Saldıralım abi. Tanrı'dan sabır niyaz ediyor. Bu sırada İngilizler Townsend'ı bulunduğu durumdan kurtarmak için Dicle Nehri boyunca Osmanlı askerleriyle çatışarak takviye kuvvet göndermeye çalışıyorlardı. Townsend, dayan koçum. Kut'taki garnizonun durumu hızla kötüleşiyordu. Townsend, garnizonun sadece bir aylık yiyeceği kaldığına dair raporlar gönderiyordu. Ancak aslında azaltılmış öğünlerle 4 aydan fazla dayanacak yiyeceği vardı. Bu yanlış rapor İngiliz yüksek komutasını aceleci ve yetersiz hazırlıklarla bir kurtarma gücü oluşturmaya zorladı. Ya bizi alelacele çıkarttın, kemeri evde unuttun. Pantolon düşüp duruyor. Yürü lan sen de neye bakıyorsun? General Townsend'ın kuşatmayı yarma çabaları sonuç vermiyor, İngiliz kurtarma girişimleri ise Türk kuvvetleri tarafından defalarca püskürtülüyordu. Hadi Allah köyünüze. O herif bizim. İngiliz kuvvetleri erzak ikmali yapabilmek için deniz uçağı kullanarak şehre gıda ve cephane paketleri atmaya çalışıyorlardı. Ancak bu denemelerde bazı uçaklar düşerken uçaklardan atılan ikmal malzemelerinin büyük bir kısmı rüzgar nedeniyle şehri ıskalayıp nehre düşüyor ya da Türklerin kontrolündeki topraklara düşüyordu. Bu bifteğin tadı da ne kadar güzelmiş ya. Hepsini de yiyoruz. Oh, sağ olun baylar. Havadan yardımın işe yaramaması üzerine İngilizler Dicle Nehri üzerinden Jullar adlı bir gemiyle büyük miktarda iaşe ve ikmal malzemesi yükleyerek Townsend'ın garnizonunu desteklemek amacıyla kamufle ederek yola çıkarttılar. Fakat Osmanlı topçu ateşiyle gemi vurularak karaya oturtuldu. Aha mıhladım gemiyi, tam da karaya oturttum. Bir işte doğru gitsin be. Kuşatmanın son günlerinde İngilizlerin uluslararası saygınlığını en çok zedeleyen olaylardan biri yaşandı. İngiliz albaylar bölgeye sonradan atanmış olan ve kuşatmanın başındaki Halil Bey ile görüşmeye giderek kuşatılmış garnizonun serbest bırakılması karşılığında Halil Bey'e 1 milyon sterlin rüşvet teklif ettiler. Halil Bey, İngilizlerin bu umutsuz önerisini tiksinerek reddetti. İngilizlerin 1 milyon sterlinlik teklifine var mısın, yok musun? Yokum, yokum diyor. Halil Paşa bununla kalmayıp teklifi hızla çevreye haber olarak yaydı. Bu durum İngilizlerin diplomatik arenada büyük bir saygınlık darbesi almasına neden oldu. Bunu gazeteye manşet gir. İngilizlerden acınası rüşvet. Duysun tüm dünya. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine İngiliz casusu Arabistanlı Lawrence bu rakamı 2 milyon sterline çıkartarak Halil Bey'e iletti. Oğlum bak, sen hayatında 2 milyon sterlini bir arada gördün mü? Al şunu çek git. Fakat Halil Bey bu teklifi de reddetti. 2 milyon sterlini bir arada görmedim de konuşan da var, ilk defa görmüş oldum. İngilizler yiyecek sıkıntısını gidermek amacıyla atları ve katırları kesip yemeye başlamışlardı. Hatta bazı Müslüman Hintliler atları yemeyi reddettikleri için bir deri bir kemik kalmışlardı. Ya at eti de iyiymiş aslında. Bunu dönercilere bir pazarlayalım biz. General Townsend tüm kurtarma çabalarının boşa çıkması ve ikmalin tamamen tükenmesi üzerine tüm garnizon adına teslim olma kararı verdi. Tamam
yemem yeter vallahi karnım acıktı ya. Teslim olan İngiliz birliği 1. Dünya Savaşı'nın en büyük toplu teslimiyetlerinden birini oluşturuyordu. 5 general, 481 subay ve 13.300 erden oluşan İngiliz kuvvetleri Osmanlı'ya teslim edilmişti. Halil Paşa zaferin gerçekleştiği 29 Nisan gününü Kut Bayramı olarak ilan etti ve bu günün her yıl ordunun kıtaları tarafından anılmasını emretti. Kutlamaları başlatın. Zaferin mimarı Halil Bey daha sonra ise Kut soyadını aldı. Fakat 1952'de Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılma sürecinde böylesine büyük bir yenilginin kamusal alanda sürekli anılması İngilizler tarafından müttefiklik ilişkilerini zedeleyebilecek bir unsur olarak görüldü ve Türk hükümetine baskılar kurdurularak Kut Bayramı kaldırtıldı. Kaldırın bakayım şunu. Olmuyor böyle azizim. Hemen efendim. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.